Herkese merhaba. Alan atalet momentlerini anlatıyoruz. Şimdi de Mohr çemberinden bahsedeceğiz. Alan atalet momentlerinin Mohr çemberiyle gösteriminden bahsedeceğiz. X üssü eksenini X ekseniyle çakıştırıp daha sonra döndürmeye başlayınca her bir açıya karşılık gelen bir atalet momenti olduğunu öğrenmiştik. Eksenleri döndürdükçe atalet momentlerinin de değiştiğini öğrenmiş, görmüştük. Şimdi bu atalet momentlerinin yorumlanması için, değişimini yorumlayabilmek için bir yöntem var, bir grafik var. Bu grafiğe Mohr çemberi diyoruz. Bu Mohr çemberinin özelliklerini anlatacağız, nasıl çizileceğini anlatacağız. Ona geçelim, şimdi ondan bahsedelim. Bu çember üzerindeki noktaların koordinatları Ix üssü ve Ix üssü y üssüdür. Çarpım atalet momentidir. Yatay eksen Ix üssü, düşey eksen Ix üssü y üssü eksenidir. Yani bu çember üzerindeki bütün noktaların koordinatları Ix üssü virgül Ix üssü y üssüdür. Teta açısı değiştikçe bu değerler değişiyor biliyorsunuz. Bunların değişimini daha önce incelemiştik. Bu grafikte de teta açısını değiştirdikçe bu değerler değişiyor ve bütün noktalar bu çember üzerinde bulunuyor. Çember üzerinde yer değiştiriyor. Teta açısı döndükçe bu noktalarda dönerek yer değiştiriyor. Onu göreceğiz. Şimdi bu çemberin denklemini elde edelim önce. Daha önce elde etmiştik eksenlerin döndürülmesi konusunu anlatırken Ix üssünün teta'ya göre değişimini, Ix üssü y üssünün teta'ya göre değişimini veren bağıntıları elde etmiştik. Onları bir ele alalım, göz önüne alalım. Ix üssü eşittir Ix artı y bölü 2 artı Ix eksi y bölü 2 kosinüs 2 teta eksi Ix y sinüs 2 teta. Ix üssü y üssü de Ix eksi y bölü 2 sinüs 2 teta artı Ix y kosinüs 2 teta bağıntılarıyla bulunuyordu. Buradaki Ix, Y, Ix, tabi X, Y eksen takımına göre atalet momentleri. Onları biliyoruz. Fakat X üssü, Y üssü eksenlerini döndürürken, teta açısını değiştirirken bunların atalet momentleri nasıl değişiyor onu bulmak istiyoruz. Bu bağıntılar bize onu veriyor. X, Y eksen takımı sabit. Problemde verilmiş de olabilir. Biz de seçebiliriz. İlk önce X üssü eksenini X ekseniyle çakıştırıyoruz ve oradan teta'nın 0 olduğu değerden itibaren döndürmeye başlıyoruz. Saat ibrelerini ters yönde döndürünce pozitif yönde döndürmüş oluyoruz biliyorsunuz. Şimdi bu bağıntılardan yola çıkarak şu işlemi yapalım. Sağ taraftaki birinci terimleri sol tarafa atalım. Yukarıda Ix artı Y bölü 2 var. Onu sol tarafa atıyorum. Alttaki bağıntıda da ilk terim 0. Onu sol tarafa atıyorum. X üssü Y üssünün yanına atıyorum. X üssü Y üssü eksi 0 oluyor. Tabii bu 0 olduğu için hiçbir şey yazmasak da olur ama onun bir anlamı var. O yüzden yazıyorum. İlk terimleri sol tarafa attıktan sonra her iki tarafın karesini alıyorum. Şimdi de sağ tarafı açalım. Sağ tarafın parantez karesi, o terimi açalım. Parantezi açalım. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı şeklinde açarız. Yukarıdakini de açarız, aşağıdakini de açarız ve sağ tarafta gördüğümüz bağıntıları elde ederiz. Bu bağıntıları taraf tarafa toplayacağız. Taraf tarafa topladığımız zaman ne çıkacak, ne elde edeceğiz bakalım. Şimdi bu bağıntıları taraf tarafa toplayalım. Sağ taraftaki üçüncü terimin, en sağdaki terimin benzer olduğunu, aynı olduğunu, sadece işaret farkı olduğunu görüyoruz. Birisi artı, birisi eksi. Dolayısıyla bunları toplarsak sonuç sıfırdır. Yani onlar birbirini götürür. Diğer iki terim de birisi sinüs kare ile çarpılıyor, diğeri kosinüs kare ile çarpılıyor. Dolayısıyla sinüs kare artı kosinüs kare parantezinde yazacak olursak bunları, sinüs kare artı kosinüs kare de 1 yapar. Dolayısıyla Ix eksi y bölü 2'nin parantez karesinin çarpanı da 1'dir. Ixy karenin çarpanı da 1'dir. Sağ tarafta bu kalır. Bu terimler kalır. Sol tarafta da değişiklik yok. İkisini topluyoruz. Sol tarafa yazıyoruz. Birinci terim Ix üssü eksi Ix artı y bölü 2
parantez kare artı x üssü y üssü eksi 0'ın parantez karesi. Bu elde ettiğimiz bağıntıyı yakından inceleyecek olursak bunun bir çember denklemi olduğunu görürüz. Biliyorsunuz genel çember denklemi şu formattaydı. X eksi a'nın parantez karesi artı y eksi b'nin parantez karesi eşittir r kare. Buradaki a ve b çemberin merkezinin koordinatları, r de yarıçapı. O halde demek ki bu elde ettiğimiz bağıntı bir çember denklemidir. Bizim elde ettiğimiz çemberin merkezinin koordinatları x koordinatı yatay eksendeki koordinatı x artı y bölü 2 yani a'ya karşılık küçük a'ya karşılık gelen değer bu. Y koordinatı da 0 yani çemberin merkezi daima yatay eksen üzerindedir. B koordinatı 0'dır. 0 değişmez, hiç değişmez. Daima 0'dır, sabittir. Çemberin merkezi daima yatay eksen üzerindedir. Ama tabii ix ve y değerleri değişebileceği için x artı y bölü 2 değişebileceği için a koordinatı çemberin merkezinin yeri değişebilir. Bu çember üzerindeki bütün noktaların koordinatları x üssü ve x üssü y üssüdür. Nasıl ki bir çember herhangi bir çemberin üzerindeki noktaların koordinatları x virgül y ise burada da bu çemberin üzerindeki bütün noktaların koordinatları x üssü virgül x üssü y üssüdür. Biliyorsunuz bu değerler değişken. Teta açısını değiştirdikçe değişiyor. Sonsuz tane atalet momenti elde ediyoruz. Ve bu çember üzerinde biliyorsunuz sonsuz tane noktalar var. Nokta var. Her biri x üssü y üssü ekseninin herhangi bir açıya kadar döndürülmesine tekabül ediyor. Evet, mor çemberi nedir? Alan düzlemindeki herhangi bir O noktasından geçen bütün eksen takımlarına göre atalet momentlerinin oluşturduğu kümenin, bu kümenin elemanları sonsuz biliyorsunuz. Grafik gösterilimidir. Bir grafik üzerinde gösterimidir. Yorumlamak için bunu yapıyoruz. Daha kolay yorumluyoruz. Mor çemberi nedir? Alan düzlemindeki herhangi bir O noktasından geçen her bir eksen takımına göre atalet momentlerini veren, bulmamıza yarayan grafiktir. Mor çemberi nedir? Alan düzlemindeki herhangi bir O noktasından geçen ve döndürülen eksen takımına göre atalet momentlerini veren grafiktir. Döndürülen eksenler hangileri? X üssü, Y üssü. X, Y eksenleri döndürülmüyor. Onlar sabit. Onları biz de seçebiliriz. Problemde de verilmiş olabilir. Bir defa seçtikten sonra artık onlara dokunmuyoruz. X üssü, Y üssü eksenlerini döndürüyoruz. Hepsinin orijini aynı nokta. O noktası etrafında döndürüyoruz. O noktası herhangi bir nokta. Alan düzleminde herhangi bir nokta. Alanın üzerinde de olabilir, dışında da olabilir. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu eksenler keyfi olarak seçilebilir. Fakat asal eksenler keyfi olarak seçilemez. Onlar problem verilerine göre ortaya çıkar. Onları biz seçemeyiz. O noktasını, x, y eksen takımını biz seçebiliriz. Fakat onları seçtikten sonra artık asal eksenler neyse odur. Biz asal eksenleri seçme şansına sahip değiliz. Mor çemberi nedir? Alan düzlemindeki herhangi bir O noktasından geçen herhangi bir eksen takımına göre atalet momentlerine ix üssü, y üssü eksen takımında karşılık gelen noktaların geometrik yeridir. Yani demek ki biz atalet momentlerini x üssü, y üssü eksen takımında işaretliyoruz. Sonsuz tane noktayı işaretleyince ortaya bir çember çıkıyor. Konuyu daha rahat anlatabilmek için bu çemberi bölgelere ayıracağım. Hangi bölgeden bahsettiğimi söyleyince siz de hemen anlayacaksınız. Şöyle bölgelere ayıralım. Bunları isteyen istediği gibi ayırabilir, ayırmayabilir. Ben ayırmayı tercih ettim daha kolay anlatım sağlayabilmek için. Sağ üstteki bölgeye, birinci bölge, çemberin bölgesi tabii alan değil. Çember üzerindeki noktaların bölgesi. Çemberin parçalara ayrılmış hali bu. Çemberi 4 parçaya ayırıyorum. Sağ üsttekine 1,
soldaki üsttekine 2, sol alttakine 3, sağ alttakine de 4 diyorum. Oradaki noktalara dördüncü bölgedeki noktalar diyeceğim. Üst tarafta yatay eksenin üst tarafında birinci ve ikinci bölgedeki noktalar var. Onların çarpım atalet momentleri pozitif. Alt tarafta da yatay eksenin alt tarafında üçüncü ve dördüncü bölge diye gösterdiğimiz bölgelerdeki noktalarda da çarpım atalet momentleri negatif. Ix üssü zaten negatif olmaz biliyorsunuz. Kartezyen atalet momentleri daima pozitiftir. Dolayısıyla onların negatif bölgesi yok. Daima pozitif bölgede yer alırlar. Şimdi devam edelim. Ne dedik? X, Y eksen takımındaki değerleri biliyoruz. Verilmiş. Ix verilmiş, Y verilmiş, Ix, Y verilmiş. Ya da biz bulmuşuz, hesaplamışız. Mor çemberini çiziyoruz. Mor çemberi üzerinde diğer eksen takımlarına göre atalet momentlerini bulmak istiyoruz. Atalet momentinin değişimini görmek istiyoruz. İlk önce tabii x üssü ekseni ile x ekseni çakışık. Teta 0. Nerede? Ix üssünün Ix'e eşit olduğu yerde. X üssü x ekseni ile çakışıksa demek ki atalet momentleri orada eşit. Ix'in değerini de biliyoruz. Demek ki Ix üssüyü biliyoruz. Ix üssünün değeri neyse, Ix üssü y üssü de Ix y'ye eşit. Onun değeri neyse bu noktalara karşılık, bu koordinatlara karşılık gelen noktayı işaretliyoruz. Bu nokta teta'nın 0 olduğu nokta. Bu nokta birinci bölgede de olabilir, ikinci bölgede, üçüncü, dördüncü bölgede de olabilir. Herhangi bir yerde olabilir. Şimdilik biz birinci bölgedeymiş gibi düşünelim. Şekildeki gibi bir durumda alanımız koordinat eksen takımının birinci bölgesinde. Dolayısıyla koordinatları, bütün noktaların koordinatları pozitif. Çarpım atalet momenti de pozitiftir. Ix, y pozitiftir. Teta 0 olduğu zaman da Ix üssü, y üssü de pozitiftir. Şimdi teta'yı değiştirdiğimizi farz edelim. Döndürüyoruz, döndürüyoruz. Tabii biz teta'yı bir birim döndürdüğümüz zaman çember üzerinde 2 birim dönüyoruz. Çember üzerindeki açı, dönme açısı 2 teta'dır. Teta'nın 2 katıdır. Teta'yı 90 derece döndürelim. Teta'yı 90 derece döndürdüğümüz zaman x üssü ekseni y ekseniyle çakışık hale gelir. Y üssü ekseni de tabii dönüyor. X üssü ekseni ile y üssü ekseni beraber dönüyor. O da x ekseniyle çakışık hale gelir. Çember üzerinde de 180 derece dönmüş oluruz. Gerçekte 90 derece döndüğümüz zaman çember üzerinde 180 derece döneriz. 2 katı. Bu da tabii çember üzerinde tam karşıdaki noktaya tekabül eder. Teta'nın 0 olduğu noktayla teta'nın 90 derece olduğu nokta birbirinin tam karşısındadır. Yani bu iki noktayı birleştiren doğru çemberin merkezinden geçer. Teta 90 derece olduğu zaman x üssü ekseni y ekseniyle çakışır dedik. Dolayısıyla ix üssü y olur. y'ye eşit olur. Ix üssü y üssü de eksi ix y'ye eşit olur. Onu açıklayalım biraz. Nasıl olur? Bakın şimdi x üssü ekseni y ekseniyle çakıştığı zaman y koordinatları alanın üzerindeki noktaların y koordinatları x üssü koordinatına eşit olur. Fakat alanın üzerindeki noktaların x koordinatları y üssünün negatifine eşit olur. Yani eksenler çakıştı fakat birisi ters yönde çakıştı. Yani x ekseni ile y üssü ekseni ters yönde çakıştı. Dolayısıyla y üssü koordinatı negatif oldu. Çarpım atalet momentleri eşittir fakat negatifine eşittir. Çünkü A alanı üzerindeki bir noktanın y üssü koordinatı negatiftir. X üssü koordinatı pozitiftir. Pozitifle negatifi çarpınca negatif bir değer elde ederiz. Dolayısıyla teta 90 derece olduğu zaman ixy'nin negatifine eşittir bu değer. Değeri ixy'ye eşittir fakat negatifine eşittir. Evet, birinci bölgeden başlarsak yani ix'in y'den büyük olduğu, ix y'nin de pozitif olduğu durumdan başlarsak durum bu. Birinci bölgede ix y'den büyüktür. Ix eksi y pozitiftir. Ix y de çarpım atalet momenti de pozitiftir. Her ikisi de pozitiftir. Ama her zaman durum bu değildir. Şimdi de ikinci bölgeye bakalım. İkinci bölgede ix y'den küçüktür.
Teta'nın sıfır olduğu konumda x ekseni ile x üssü ekseni çakışık olduğu durumda ix y'den küçüktür ama çarpım atalet momenti yine pozitiftir. Ix eksi y negatiftir fakat ix y hala pozitiftir. Bu yatay eksenin üst kısmında çarpım atalet momenti daima her noktada pozitiftir. Ix eksi y işaret değiştirebilir. Çemberin merkezinden geçen düşey doğrultunun sağ tarafı birinci bölgede ix y'den büyüktür. Sol tarafında ikinci bölgede ix y'den küçüktür. Geçelim üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede artık ix y negatife döndü. Aşağıya geçtik. Aşağıya indik. Dolayısıyla artık bu bölgede ix y negatiftir. Ix de y'den hala küçüktür. Yine küçüktür. İkinci bölgedeki gibi. Ix eksi y negatiftir. Ix y de negatiftir. Bu arada şunu da söyleyelim. Bakın teta 90 dereceyken ix üssü y üssü pozitiftir. Ama ne dedik? Ix üssü y üssü eşittir. Eksi ix y dedik. Burada bir tuhaflık var mı? Yok. Çünkü ix y negatif. Önüne eksi işareti koyunca onu pozitife çeviriyor. Ix üssü y üssü pozitiftir teta 90 dereceyken. Dolayısıyla eksi ix y'ye eşittir. Aşağıda ix üssü y üssü de negatiftir. Ix y de negatiftir. Geçelim dördüncü bölgeye. Dördüncü bölgede yine ix y negatiftir. Ama bu sefer ix daha büyüktür y'den. Ix eksi y pozitiftir. Dördüncü bölgede de durum budur. Yine teta 90 derece olduğu zaman çarpım atalet momenti ix üssü y üssü eksi ix y'ye eşittir. Neden? Çünkü ix y negatif. Teta 90 derece olduğu zaman ix üssü y üssü pozitiftir fakat ix y negatif olduğu için önüne eksi işareti koymamız gerekir. Ix üssü y üssü teta 90 dereceyken eksi ix y'ye eşittir. Şimdi biz bu çemberi niye çiziyoruz? Aradığımız değerleri geometri vasıtasıyla daha pratik bulabilmek için çiziyoruz. Atalet momentinin değişimini daha kolay yorumlayabilmek için çiziyoruz. Bu çemberin merkezinin koordinatlarının a virgül 0 olduğunu, a'nın da x artı y bölü 2'ye eşit olduğunu söyledik. Şekildeki gölgelendirilmiş üçgeni göz önüne alalım. Teta'nın 0 olduğu konum birinci bölgede. Mesela bu örnekte teta birinci bölgede 0. O gölgelendirilmiş üçgende dik üçgenin yüksekliği ix y'ye eşittir. Tabanı da şekilden, geometriden bu sonucu kolayca görebiliriz. Tabanı da ix eksi y'nin yarısına eşittir. Simetriden bunun böyle olduğunu görüyoruz. Ix eksi y'nin yarısı bu tarafta, yarısı sol tarafta. Yarısı sağ tarafta, c'nin sağ tarafında, yarısı da sol tarafında. Şimdi de asal atalet momentlerinden bahsedelim. Asal atalet momentlerinin olduğu noktaları gösterelim. Biliyorsunuz çarpım atalet momentinin 0 olduğu yerde eksenler asal eksen olurdu. Şekilde gösterdiğimiz noktalarda çarpım atalet momenti 0'dır. Ix üssü y üssü 0'dır. O halde demek ki burada x üssü ekseni de y üssü ekseni de asal eksendir. Ix üssü asal atalet momenti olmuş durumdadır. Birinde minimum değerini almıştır, diğerinde de maksimum değerini almıştır. Zaten bu çemberin üzerindeki noktaların ux üssü koordinatının minimum değerinin sol tarafta, maksimum değerinin de sağ tarafta oluştuğunu kolayca görebiliriz. Çemberin merkezinin koordinatları da asal atalet momentleri cinsinden şu şekilde yazılabilir. I min artı I max bölü 2. I min ile I max'ın ortasındadır bu nokta. Tam ortasındadır. Dolayısıyla çemberin merkezinin koordinatı olarak bunu da yazabiliriz. Minimum asal atalet momenti ile maksimum asal atalet momentinin toplamının yarısı. Peki asal atalet momentlerinin doğrultularını veren açıları görelim şimdi de. Göz önüne aldığımız örnekte teta'nın 0 olduğu nokta 4. bölgede olsun. Bu bir örnek. Mesela teta 0 iken çember üzerindeki nokta 4. bölgede ise yani ix y negatifse o zaman
Asal eksenlerin açıları şekildeki gibidir. Teta'nın 0 olduğu konumdan itibaren saat ibrelerine ters yönde 2 teta P1 kadar döndüğümüz zaman maksimum asal atalet momentinin oluştuğu eksenin açısını buluruz. Teta P1'i oradan buluruz. 180 derece daha dönersek o zaman da minimum asal atalet momentinin oluştuğu eksenin açısını buluruz. Teta P2'yi buluruz. Daha önceki derslerimizde ne demiştik? Eğer Ix, Y negatifse saat ibrelerine ters yönde dönerken ilk karşılaşacağımız asal eksen atalet momentinin maksimum olduğu asal eksendir demiştik. Gerçekten de bu çemberden görüyoruz ki Ix, Y'nin negatif olduğu konumdan döndürmeye başlarsak, yani aşağıdan bir noktadan dönmeye başlarsak ilk karşılaşacağımız eksen atalet momentinin maksimum olduğu asal eksendir. Şimdi de Ix'nin pozitif olduğu herhangi bir durumu göz önüne alalım. Birinci bölgede olabilir, ikinci bölgede olabilir, fark etmez. Ix'ye pozitif. Ix'nin pozitif olduğu bir noktadan döndürmeye başlarsak eksenleri, o zaman ilk önce karşılaşacağımız eksen atalet momentinin minimum asal atalet momentinin oluştuğu eksen olduğunu söylemiştik. Buradan da gerçekten öyle olduğunu görüyoruz. Saat ibrelerine ters yönde döndüğümüz takdirde, yani pozitif yön kabul ediyoruz, bu yönü biliyorsunuz. Pozitif yönde döndüğümüz takdirde ilk karşılaşacağımız eksen minimum asal atalet momentinin oluştuğu eksendir. Şekilde açıları gösterdim. Teta P2'nin 2 katı şekildeki gibidir. Teta P1 de şekilde gösterilen açıdır. Pozitif yönde döndüğümüz zaman bu açı teta P1'dir. Fakat negatif yönde dönersek o zaman ne olur bakalım. Teta'nın 0 olduğu konum birinci bölgede olsun. Yani Ix, Y'den büyük olsun. Ix eksi Y pozitif olsun. Ix, Y'de pozitif olsun. Birinci bölgedeysek bunlar böyledir. O zaman tanjant 2 teta P eşittir eksi 2 Ix, Y bölü Ix eksi Y bağıntısında bu değerleri yerine yazarsak Ix, Y pozitif, Ix eksi Y de pozitif, her ikisi de pozitifse bulduğumuz sonuç negatiftir. Tanjant 2 teta P değerini negatif olarak buluruz. Dolayısıyla açı da negatif olur. 2 teta P açısı da negatif olur. Hesap makinesi bize negatif bir açı verir. Peki bu açı hangi açıdır? Şekilde gösterilen açıdır. Hesap makinesinin verdiği açı şekilde gölgelendirdiğimiz açıdır. Negatif bir açıdır. Saat ibreleri yönünde dönerek bu açıyı gösteririz. 2 teta P hesap makinesinin verdiği değer budur. Biz teta P1'i ve teta P2'yi bu açı, bu değer vasıtasıyla bulabiliriz. Aslında bu açıyı teta P1 de kabul edebiliriz. İsteyen bunu teta P1 de kabul edebilir. Fakat illaki ben pozitif değer bulacağım dersek şekildeki açıları buluruz ve teta P1'i, teta P2'yi o şekilde elde ederiz. Geçelim ikinci bölgeye. İkinci bölgede Ix eksi Y negatiftir. Fakat Ix, Y hala çarpım atalet momenti hala pozitiftir. Bu değerleri tanjant 2 teta P bağıntısında yerine yazacak olursak biri pozitif biri negatif olduğu için, işaretleri farklı olduğu için sonuç pozitif çıkar. Tanjant 2 teta P pozitif çıkar. Dolayısıyla 2 teta P pozitif çıkar. Hesap makinesi de bize 90 dereceden küçük bir açı, pozitif bir açı verir. O verdiği açı, hesap makinesinin verdiği açı şekildeki açıdır. Gölgelendirerek gösterdik. Hesap makinesinin verdiği bu açı teta P2'nin değerine eşittir. Atalet momentinin minimum olduğu, asal atalet momentinin minimum olduğu eksenin açısıdır. Teta P1'i de şekildeki geometriden bulabiliriz. Teta P2'yi bulduktan sonra 180 derece ekleyerek teta P1'i bulabiliriz. Geçelim üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede hesap makinesinin verdiği açı negatif bir açıdır. Çünkü üçüncü bölgede Ix, Y'den küçüktür. Dolayısıyla Ix eksi Y negatiftir. Aynı zamanda Ix, Y çarpım atalet momenti de negatiftir. Her ikisi de aynı işarete sahiptir. Dolayısıyla tanjant 2 teta P negatiftir.
2 teta p de negatiftir. Yani saat yönünde döneceğiz. 90 dereceden küçük bir açı verir hesap makinesi, negatif bir açı verir. O halde saat yönünde döneceğiz demektir. Saat yönünde dönersek, negatif yönde dönersek ilk karşılaşacağımız asal eksen atalet momentinin minimum olduğu asal eksendir. Yani bu hesap makinesinin verdiği açıyı teta p2 olarak kabul edebiliriz, kullanabiliriz. Fakat daha çok pozitif değerleri buluyoruz biz. Teta p1'in ve teta p2'nin pozitif olduğu değerleri bulmak istersek de şekildeki açıları bularak sonuca gidebiliriz. 2 teta p1'i bulmak için hesap makinesinin verdiği açıya 180 derece ekleriz. 180 derece ile bu açıyı topladığımız, negatif değeri topladığımız zaman 2 teta p1'i elde ederiz. Ona da bir 180 derece daha eklersek 2 teta p2'yi elde ederiz. Son olarak dördüncü bölgeye bakalım. Dördüncü bölgede işaretler farklı. Yani ix eksi y'nin işaretiyle ix y'nin işareti farklı. Ix eksi y pozitif, ix y'den büyük, ix y'de negatif. O halde tanjant 2 teta p pozitiftir. 2 teta p de pozitiftir. Hesap makinesi pozitif bir değer verir. 90 dereceden küçük pozitif bir değer verir. Hesap makinesinin verdiği açı, verdiği değer şekildeki açıdır. Onun da 2 teta p1 olduğunu görüyoruz. Yani 2 teta p1'i direkt olarak bulmuş oluyoruz hesap makinesinden. Eğer durum buysa, dördüncü bölgede ise teta'nın 0 olduğu noktanın dördüncü bölgede olduğunu biliyorsak durum budur. 2 teta p1 hesap makinesinin verdiği değerdir. Ona 180 derece ekleyerek 2 teta p2'yi buluruz. Şimdi de ix, y, ix, y değerleri verilmiş olsun veyahut da biz hesaplamış olalım. Bu değerler yardımıyla mor çemberini nasıl çizeriz? Ondan bahsedelim. Mesela verilen değerler şu şekilde olsun. Ix, y'den büyük olsun. Yani ix eksi y pozitif olsun. Bu örnek. Ix, y de pozitif olsun. O zaman iki tane noktayı işaretleyebiliriz. Ix üssü virgül, ix üssü y üssü eksen takımında iki tane noktanın koordinatını biliyoruz demektir. Birinin koordinatı ix virgül ixy, diğerinin koordinatı y virgül eksi ixy. Bu noktaları işaretleriz. Daha sonra bu iki noktayı bir doğruyla birleştiririz. Bunların arasındaki açının 180 derece olduğunu biliyoruz. Bunları birleştiren doğrunun çemberin merkezinden geçtiğini biliyoruz. O halde bu iki noktayı bir doğruyla birleştirdiğimiz zaman yatay ekseni, ix üssü eksenini çemberin merkezinde keser. Bu iki noktayı bir doğruyla birleştirdiğimiz zaman ix üssü eksenini kestiği yer çemberin merkezidir. Artık çemberin merkezini biliyoruz. Çember üzerindeki noktanın yerini biliyoruz. Artık çemberi çizebiliriz. Pergelle mi çizeceğiz? Neyle çizeceksek çemberi çizebiliriz. Mesela pergelle çizeceksek pergelin ayağını C noktasına koyuyoruz. Diğer iki nokta kadar açıyoruz. Yarıçap kadar açıyoruz. Çemberi çiziyoruz. Çember bu şekilde çizilir. Mor çemberini bu şekilde çizeriz. Bu örnekte teta'nın 0 olduğu nokta, x ekseninin x üssü ekseniyle çakıştığı nokta birinci bölgedeymiş. Diğer bölgelerdeki durumlarda bir şey değiştirmez. Hangi bölgede olduğunun önemi yoktur. Bu sefer de şu durumda nasıl çember çizeceğiz ona bakalım. Teta'nın herhangi iki değerinde x üssü, x üssü, y üssü değer çiftlerini biliyoruz. Eksenleri biraz döndürmüşüz. X üssü atalet momentini ve çarpım atalet momentini bulmuşuz. Biraz daha döndürmüşüz. Farklı bir açıda döndürmüşüz. X üssü ve x üssü y üssü değerlerini bulmuşuz. Elimizde böyle iki noktanın koordinatı var diyelim ki. Bu durumda çemberi nasıl çizeceğiz? Şimdi onu görelim. Şöyle çiziyoruz. Bu iki noktayı birleştiriyoruz ve bu iki noktayı birleştiren doğrunun orta dikmesini çiziyoruz. Tam ortasından bir dikme çiziyoruz. Bu orta dikmesinin x üssü eksenini kestiği yer çemberin merkezidir. Artık çemberin merkezini biliyoruz.
Çemberin geçtiği iki noktanın yerini biliyoruz. Bu çemberi çizebiliriz. Bu noktaların yerinin nerede olduğu önemli değil. Bakın bu örnekte her iki noktanın da çarpım atalet momenti negatif bölgede ama fark etmez. Bunlardan bir tanesi yukarıda da olabilir. Mesela şimdi birisi yukarıda olsun, onu alalım göz önüne. Çarpım atalet momenti biri negatif, biri pozitif olsun. Bu durumda ne yapacağız? Yine aynı şeyi yapacağız. Bu iki noktayı bir doğruyla birleştireceğiz. Orta dikmesini çizeceğiz. Orta dikmesinin x üssü eksenini, yatay ekseni kestiği yer çemberin merkezidir. Çemberin merkezini bu şekilde bulup artık çemberi çizeriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir özel durum var. Onun dışında her türlü çizeriz. Nedir o? Eğer ix üssü değerleri, her iki noktanın ix üssü değerleri birbirine eşit olursa, o zaman bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman elde ettiğimiz doğru ix üssü eksenine dik olur. Dolayısıyla orta dikmeleri x üssü eksenini nerede keser bilemeyiz. Paralel olur. Ondan dolayı bunların x üssü değerleri eşit olmamalıdır. Sadece dikkat etmemiz gereken husus bu. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.